Herkese merhabalar. Kat kat katıları sayılan katmer tarifimde sizlerleyim. Oldukça da az malzemeyle sadece bir tatlı kaşığı kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı su ve 5 su bardağı un. Bir tatlı kaşığı instant maya yoğurma kabına alarak suyun bir miktarını üzerine alıp iyice mayanın açılmasını sağlıyorum. Mayamızı bir miktar suyla iyice erittik. Şimdi kalan suları ilave ediyorum. Toplamda 2 su bardağı su kullandık. Katmerimiz için 5 su bardağı un kullanacağız. Unun önce bir miktarını ilave edip üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve spatula yardımıyla unu sıvı karışıma iyice yedirelim. Kalan unu da ekledikten sonra hamuru önce elimizle toparlayıp ardından yoğurma kabında hamuru iyice bir yoğuralım. Arkadaşlar, katmerin yumuşak olması için hamurunun da yumuşak olması gerekiyor. İşte böyle. Hamurumuzu un serpmiş olduğumuz masaya alarak yoğurma işlemini burada devam ettiriyoruz. Elimize yapıştıkça da ara ara un serperek tekrardan yoğurma işlemini devam ettirelim. Ta ki hamurumuz pürüzsüz bir hal alıncaya kadar. Hamurumuz güzel pürüzsüz bir hal aldı. Böyle uzun bir rulo şekli verdikten sonra kesmesi de kolay olsun diye 20 eş parçaya ayırıyorum hamuru. Katmerimiz için 20 beze elde etmiş olacağız. Katmer hamurumuzu mayalanmaya bırakmadık. Hemen bezelere ayırıyoruz. Hemen teker teker açacağız. Aralarını yağlayacağız. Bu esnada da hamurumuz dinleneceği için mayasını da almış olacak. O yüzden hiç bekletmenize gerek yok. Bezeleri oluşturduktan sonra üzerine bir poşetle kapatıp kenara alıyorum. Açma işlemine başlıyorum. Arkadaşlar 20 bezemiz var. Toplamda 5 katmer elde etmiş olacağız. Yani her katmer için 4 tane yufka üst üste denk gelecek. Her bir bezeyi pasta büyüklüğünde açmıştım. Aralarına da tereyağı sürerek her katmer için de 4 beze üst üste gelecek şekilde hazırlıyorum. Kalan eritilmiş tereyağını da en üst kısımlara eşit bir şekilde yayıyorum.
Katmer bol yağlı olursa daha lezzetli olur. Hem de tel tel ayrılmış olur. Şimdi ara katlar yağlı olduğu için hamuru hiç merdane kullanmadan elimle biraz yayıp ardından rulo şekline getiriyorum. Her iki ucu birbirine geçecek şekilde elimle toparlayıp baskı uyguluyorum üzerine de. Tereyağının da hamur katları arasında donması için üzerine poşet örttükten sonra hamurlarımızı dolapta 15 dakika dinlendirelim. Dolaptan çıkardım hamurlarımı. Çok rahat bir şekilde açıldığı için hiç merdane kullanmadım. Elimle açıyorum. Sizler dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Tarifimi denediğinizde sonuçtan çok memnun kalacaksınız. Gerçekten hem çok lezzetli hem de tel tel ayrılan katmerler elde etmiş olacaksınız. Ocakta ısıtmış olduğum tavaya bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ederek katmerimi pişirmeye başlıyorum. Arkadaşlar, katmeri pişirmek için ocağın orta gözünde önce katmer hamuru kabarana kadar yüksek ateşte, ardından da kısık ateşe alarak katmerinizin içinin iyice pişmesini sağlayın. Bu esnada da arada katmeri ters düz ederek içinin güzelce pişmesini sağlayalım lütfen. Dilerseniz tarifi 2-3 katına çıkartarak daha çok katmerler de elde edebilirsiniz. Ertesi güne kalınca da çok güzel oluyor, inanın. Bilmem o şekilde denediniz mi? O şekilde de çok lezzetli oluyor. Hatta ben genelde o şekilde yiyorum. Daha hoşuma gidiyor. Dilerseniz daha fazla yaparak difrizde de saklayabilirsiniz. Dilediğinizde tekrardan çıkarıp tavada ısıtıp tüketebilirsiniz. Bugünlük de bir tarifimizin daha sonuna gelmiş oluyoruz. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.